Herkese merhabalar, ismim Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kanal açtım. Aslında ilk kanalım. Özel kanallarımın dışında mix üzerine bilgilerimi paylaşacağım, tecrübelerimi paylaşacağım bir kanal. Mixical Audio. Aynı zamanda bu isim altında mixlerimi yapıyorum. Yardım isteyen arkadaşlara yardımcı oluyorum. Ama aynı zamanda mixi öğrenmeye çalışan arkadaşlarıma da tecrübelerimi aktarmakla ilgili bir niyetim var. Benim için çok önemli bir video. Desteklerinizi bekliyorum. Like olabilir, comment olabilir, abone olmak olabilir gibi. Bunlar çok değerli, küçük ama bizler için çok değerli şeyler ki biz motive olalım. İlk videomu reverb üzerinde kurmak istedim. Çünkü reverb benim için bir yapımcının, müzik yapımcısının duygularını ürününe aktarabildiği en önemli etmenlerden biri. Çünkü derinlik katarsınız, bir genişlik verirsiniz, bir duygu katarsınız reverb'le. Önemli bir konu. Reverb'in tabii ki her şeyini anlatmayacağım ama reverb kullanımı ile ilgili birkaç ufak hile vereyim istedim. Bir de bazı şehir efsaneleri dolaşıyor. Biraz onlarla ilgili soru işaretleri var kafamda. Çok doğru şeyler konuşuluyor ama biraz eksik konuşuluyor gibi geliyor. Onları biraz daha detaylı anlatalım, detaylı görelim. Neyi neden yaptığımızı bilelim istedim. Şehir efsanesi dedim. En büyük şehir efsanesi şu. Reverb ilgili audio kanalının üzerinde kullanılmaz. Kullanılmaz mı? Kullanılır. Ne zaman kullanılır? Eğer bir ses dizaynı yapmak istiyorsanız, sesi manipüle etmek istiyorsanız veya sesin bir parçası olsun istiyorsanız, ses dizaynının bir parçası olmasını istiyorsanız reverb'i ilgili kanal üzerinde kullanmakta hiçbir bahis yok. Şey düşünün, synth'lerimiz var, synth pluginlerimiz var. Bir sesi oluştururken, bir sesi dizayn ederken delay kullanıyoruz, reverb kullanıyoruz. Eğer o delay ve reverb'ler çıkarsa o sesin içinden ses istediğiniz ses olmuyor. Dolayısıyla bir dizayn. Bu açıdan kullanılması gayet doğal ve normal. Ama bunlar istisnai durumlar. Eğer reverb'i siz sadece audio kanallarının üzerinde, ses kanallarının üzerinde kullanırsanız bilgisayarınızı çok yorarsınız. Çünkü yorucu pluginlerdir. Düşünün 15 tane kanala reverb veya delay efektleri veya herhangi bir efekt koydunuz. Bu pluginleri bilgisayarınız çok güçlü olmazsa çalıştırması çok mümkün olmuyor. Belli bir süre sonra projeniz duruyor, çalışmıyor, session overload oluyor. Dolayısıyla biz normalde reverb'ü ayrı bir reverb kanalında kullanmakla ilgili bir eğilimimiz var ve bu doğru bir eğilim. Tavsiye ettiğim de bir eğilim. Bunu konuşacağım sizle. Reverb'ü ayrı bir kanalda işlemenin avantajı, reverb üzerinde herhangi bir manipülasyonu yapabilirsiniz. EQ kullanabilirsiniz, kompresör kullanabilirsiniz, distort edebilirsiniz, satürasyon kullanabilirsiniz, flanger kullanabilirsiniz, phase kullanabilirsiniz. Dolayısıyla istediğiniz herhangi bir modülasyonu reverb üzerinde yapmanız şansına sahip olursunuz. Bu da sizin sesinizi, ürettiğiniz sesi daha unik, daha özgün hale getirir. Sizi başkalarından ayırıcı özellik olabilir. Dolayısıyla bunu bu şekilde düşünmek lazım. Hadi başlayalım. Bir parçam var. Çok keyif aldığım bir parça. Bunun üzerinde bir çalışalım istiyorum. Bir dinleyelim bakalım nasıl bir parça. I wanna know, can you walk the walk and not just talk that talk? Help me now, I'm trying to understand what makes the measure of a man. Evet, bir country, modern country soul türünde bir şarkı. Çok sevdiğim tınılar bunlar. Hem keyifli, enerjisi çok güzel. Dolayısıyla keyif aldığım şeyleri sizinle paylaşmayı daha çok uygun buluyorum. Umarım siz de keyif alırsınız videoyu izlerken bu parçadan. Gerçi çok kısa ve küçük bir kısım üzerinde çalışacağız ama keyif alacağınızı ümit ediyorum. Şimdi arkadaşlar, amacımız reverb'ü kontrol etmek. Ne dedik? Reverb'ü kontrol edebilmek için ayrı bir kanala ihtiyacımız var. Hemen kanalımızı bir açalım. Stereo kanalı açıyorum arkadaşlar. Bu önemli. Çok önemli. Mono da açabilirsiniz. Mono reverb de yapılır. Güzel ve tatlı yönleri de vardır ama başka bir konu. Dilerseniz yorumlara yazın. Dilerseniz onu da başka bir videoda ele alırım. Ama şu an odağımız stereo reverb. Bir aux input, aux kanala göndereceğiz. Sesimizi, reverb'imizi işleyebilmek için. Hadi adına da lead vokal reverb diyeyim. Kanalımız oluştu. Harika. Kanalımızı
Ben Mixbus'a gönderiyorum çünkü bende Mixbus var. Stereo out'tan önce Mixbus açıyorum. Bütün kanalları orada topluyorum. Bütün mix'i orada bir şekillendiriyorum. Kendi sound'umu yakalamaya çalışıyorum. Ondan sonra stereo out'a gönderip işte mastering veya vesaire işlemleri stereo out'ta veya master kanalda yapabiliyoruz ama benim örneğimde Mixbus. Sizin örneğinizde stereo out olabilir. Tabii aynı zamanda bu reverb kanalını atamamız lazım bir bas kanalına. Ne diyelim? 33-34 diyelim. Örnek. Hemen ismini değiştirelim. Lead vokal reverb dedik. Ve kanalımız oluştu. Şimdi yapmamız gereken şey lead vokalimizi bu kanala göndermek. Benim burada bir tane nested grubum var. Yani 3 tane ayrı vokal kanalım bir kanalda toplanıyor. Bir nested grupta toplanıyor. Daha doğrusunu söylemek gerekirse. Ne demiştik? 33, 34 demiştik. Send'imizle vokalimiz artık reverb kanalında. Bir dinleyelim bakalım. Doğru mu yapmışız? I wanna know, can you walk the walk? Evet, reverb kanalına şu an vokal gidiyor. Yalnız biraz yüksek gidiyor gibi geldi. Şöyle bir 10 desibel garip. I wanna know, can you walk the walk? Not just talk that talk. Help me now. Evet, input seviyesi gayet güzel. Reverb'ümüzü aldık. Benim yaptığım ilk şey bu kanalda bir EQ uygulamak arkadaşlar. Siz ikinci yaptığınız iş de olabilir bu. Reverb'den önce veya reverb'den sonra da EQ kullanılabilir. En az 2 band lazım. Evet. 7 bantlı Pro Tools'un bir EQ'su. Bu arada ben bu işi Pro Tools'ta yapıyorum ama herhangi bir DAW'da yapabilirsiniz. Mantığı %100 aynı. Logic'te de, Ableton'da da, FL'de de, Studio One'da da benzer bas uygulamaları var. Yolu farklı ama yaptıkları şey %100 aynı. Dolayısıyla aynen uygulayabilirsiniz. EQ'yu neden koydum arkadaşlar? Yani bu kanala giden vokal sinyalini ben temiz istiyorum. Bu sinyalin içinde low'lar var. Oradaki çamurlar geliyor. O boomy dedikleri yüzün altındaki rumble'lar, gürültüler, boğultular geliyor. Dolayısıyla onları bir temizlemek istiyorum. Aynı zamanda high frekanslarda da bazı parlaklıklar, sertlikler, harçlıklar geliyor. Onları da ben istemiyorum reverb'in içinde. Dolayısıyla low cut ve high cut yapacağım. 18 slop. Bu Q faktörü olarak da geçiyor bazı EQ'larda. Şöyle 170'e kadar falan alıyorum. Body de gelsin. Body'ye de biraz reverb vermek istiyorum. Bazıları 600'e kadar falan da yapıyorlar. O da okey. Çünkü mid range'de de o çamurlaşmalar var. Onları istemeyenler de oluyor. Çok normal. Bunlar tamamen keyif ve kişisel tercih. Yani mix mühendislerinin kendi farklı yaklaşımlarıyla alakalı şeyler. Doğrusu veya yanlışı yok. Bazı temel kriter şeyler dışında. Ama 500-600'e kadar gidebilirsiniz. Ben 170'te bırakıyorum. Bir de high cut yapıyorum. High cut'ı da öyle 6000'ler civarında, 6000-7000'ler civarında. Çünkü vokal çalışacağız. Vokalde S'ler var, patlamalar, çatlamalar var, high frekansın rahatsızlıkları var. Onları da almıyorum. Dolayısıyla bu benim reverb için güvenli bölgem. Dinleyerek buraları da değiştirebilirsiniz. Yani değişik frekanslarda farklı katlar veya boostlar da yapabilirsiniz. Atıyorum daha parlak midler isterseniz binleri şey yaparsınız, yükseltirsiniz, boost edersiniz veya oraları istemiyorsanız düşürebilirsiniz. Bu tamamen sizin reverb'ü nasıl şekillendirmek istediğinizle alakalı. Onlar biraz daha derin konular. Ona oturup ayrıca çalışmak lazım ama ben genel olarak low'ları aldım, high'ları aldım ve reverb'ümü belirledim. Üstüne şimdi reverb pluginimi açacağım. Benim kullandığım ve severek kullandığım plugin Pro Tools'un Reverb isminde plugin. Temiz bir plugin. Benim çok hoşuma gidiyor. Genelde vokal. Neden vokal diyorum bu arada? Neden bu örneği vokalde veriyorum? Çünkü duyguyu vokalle sağlıyoruz. Vokalli şarkılarda.
Vokal üzerindeki reverb tamamen şarkının duygusunu değiştiriyor. Ve daha iyi, reverb'i daha iyi anlayabileceğimizi düşündüğüm için vokali örnek olarak seçtim. Playthrough ağırlıklı kullanılır. De kullanabilirsiniz. Ambiyance'da kullanabilirsiniz. Chorus'ta chamber'da kullanabilirsiniz. Halls'da kullanabilirsiniz ama ben bu örneği room üzerinden yapacağım. Şöyle medium bir room. Yani 1.7-1.8 saniye civarında bir decay time koydum. 20 millisecond civarında. Bunlar benim tercihlerim. Hiç de koymayabilirsiniz. Tamamen bunlar şarkıya göre, sizin mix karakterinize göre, duymak istediğiniz sound'a göre değişir. Ben örnek olsun diye detaylara girmiyorum, sadece fikir vermek için. Böyle kaba ayarlarını yapıyorum. 20 millisecond predelay, yani reverb vokal sinyalinden 20 millisecond saniye sonra başlıyor olacak bu ayarla. Predelay'in hikayesi bu. Burada wet dry ayarı çok önemli. Kanala gönderdiğimiz için full wet gönderiyoruz. Eğer bunu düşük gönderirseniz, 10'larda 20'lerde gönderirseniz reverb'ı alamazsınız. Bazen duruma göre bunu 80'e 90'a çekme durumu olabilir. Ama genelde %100 de çalışır bu tür aux kanallarındaki efektler. Dolayısıyla %100'ü koyduk. Bakalım nasıl duyuluyor. I wanna know, can you walk the walk? Güzel duyuluyor. Ama bir not, vokal aslında her enstrüman için geçerli ama vokalde bir tık daha önemli. Vokali sola mixlememek lazım arkadaşlar. Yapacağınız bütün hareketleri toplam mixin içinde duymak çok önemli. Çünkü mesela burada çok fazla gibi geliyor bize. I wanna know, can you walk the walk? Ama mixin içinde hikaye bambaşka oluyor. I wanna know, can you walk the walk? O kadar fazla gelmiyor. Hala fazla. Biraz alacağız ama duyduğunuz gibi çok farklı geliyor. Dolayısıyla toplam mixin içinde efekti duymak önemli. I wanna know, can you walk the walk? And not just talk that talk. Help me now. Gayet tatlı oldu. Mixin içine oturdu. O kuru vokal yani şöyleydi. I wanna know, can you walk the walk? And not just talk that talk. Help me now, I'm trying to. Vokalimize tatlı bir hoşluk sağladık. Çiçekler açtı. Bunu burada bırakabilir misiniz? Bırakabilirsiniz. Şu geldi, reverb geldi. Gayet güzel duyuluyor. Ama bir adım daha var. Bence en tatlı adımı bu reverb kontrolünde kompresör. Şu an olan şey reverb vokalin üstünde. Tamamen üstünde. Yani verdiğiniz miktarda. Ama biz belki bu örnek için çok geçerli olmayabilir ama bazı örneklerde daha kuru bir vokal ama vokal sustuğu zaman reverb'in açılmasını, genişlemesini isteriz. Bunu yapacağımız şey kontrol mekanizması kompresörden geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu kanala reverb'den sonra bir de kompresör koyuyorum. R kompresör sevdiğim bir kompresör arkadaşım. Basit bir kompresör, şeffaf bir kompresör ama çok güçlü ve etkili bir kompresör. Doğru kullanıldığı zaman gerçekten çok başarılı. Dolayısıyla ben bunu tercih ediyorum. Şimdi kompresör reverb'den sonra koyduğumuz zaman kompresör reverb'den gelen sinyal alacak. Ama bizim istediğimiz şey reverb'den gelen sinyal değil, vokalden gelen sinyal. Buna reverb ducking yöntemi diyorlar, tekniği diyorlar. Yani vokal kompresörü çalıştıran sinyal de olacak aslında. Bunu yapabilmemiz için burada vokali tekrar başka bir sente gönderiyorum. Ne diyelim? 37 diyelim. 37-38 diyelim. Sendimizi de tam açalım. Ve kompresörde bulunan sidechain'de ilgili bası atacağız. 37 demiştik. Artık kompresör vokaldeki sinyal seviyesiyle çalışacak. Reverb'ten gelen sinyal seviyesiyle çalışmayacak. Vokal söylediği zaman kompresör vokale basacak. Yani sesini kısacak. İngilizlerin dediği gibi ducking yapacak. Vokal sustuğu zaman kompresör çalışmayı bırakacak ve reverb geri gelecek. Şu şekilde. I wanna know, can you walk the walk? And not just talk that talk. Help me now,
Solo dinleyelim. Lütfen göstergeye, yani burada gain reduction'a dikkat edin. Vokal söylediği zaman reverb'in nasıl kısıldığını göreceksiniz. I wanna know, can you walk the walk and not just talk that talk? Hey. Dikkat ederseniz vokal söylerken reverb kısılıyor, vokal sustuğu zaman reverb geri geliyor. Bu reverb'in kısılması ve geri gelmesini ayarlayan unsurlarda atak ve release. Biliyorsunuz atak kompresörün sinyale reaksiyon süresi. Hızlı olursa burada 0.50 milisekund, yani çok hızlı, anında kompresör reverb'e basacak. Daha kuru daha net bir vokal alabilirsiniz burada. Biraz açarsanız, atıyorum 30 milisekundlara getirirseniz kompresörün çalışma süresi 30 milisekund gecikecek. Dolayısıyla vokal biraz reverb ile başlayacak. Ondan sonra volüm kısma, gain reduction olayı ortaya çıkacak. Release de kompresörün tekrar kendine geri gelmesi, yani kendini sıfırlama süresi. Vokal sustuğu zaman ne kadar sürede kompresör sıfıra gelecek, yani duracak, onu gösteriyor. Bu örnekte release 120 milisekund olarak belirli. Dolayısıyla vokal sustuğu zaman kompresör 120 milisekund süresiyle açık kalacak ve o süre boyunca reverb büyüyecek. Şu şekilde. Açarsak biraz daha yavaş kapanıyor gördüğünüz gibi. Hızlı olduğu zaman anında. Ben 120 civarında yine bırakayım. 120 milisekund civarında bırakayım. Hatamız da 30'da kalsın. Fena olmadı. Dolayısıyla artık çok kontrollü bir reverb'ümüz var. Vokal üzerinde. Vokali boğmuyor. Vokalin netliğini hala koruyoruz. Ama vokale bir derinlik veriyoruz. Eğer bunu yapmazsanız vokal üzerinde reverb duruyor olacak ve daha bulut gibi, örtü gibi mixin üstünü saracak. Bazen iyi olabiliyor. Daha derin vokallerde, daha ambiyans vokallerde kompresör kullanmaya gerek kalmıyor. Hani çok daha fazla reverb istenebiliyor. Ama netlik istenen seslerde, netlik istenen vokallerde bu sidechain kompresör önemli. Bir dinleyelim bakalım mixte. I wanna know, can you walk the walk and not just talk that talk? Help me now, I'm trying to understand what makes the measure of a man. Şimdi burada bir konuşmadığımız şey gain. Normalde kompresör gain reduction, yani volümü kıstığı zaman normalde biz gain make-up'la onu kompanse ederiz, yani telafi ederiz. Ama bunda öyle bir ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü bizim amacımız zaten reverb'ün sesini kısmak. Reverb'ü eğer gain'i arttırırsak, burada neredeyse eksi 10 dB'ye kadar bir gain reduction var. Burada 10 dB yaparsak reverb'ün o etkisini, bulutu geri getirmiş oluruz. Bu tür uygulamalarda make-up gain'i en son düşünün. Çok ihtiyaç varsa ufak dokunuşlar yapabilirsiniz. Ama ben genel olarak make-up gain'i bu tür sidechain kompresörlerde kullanmıyorum arkadaşlar. Evet, genel olarak reverb kontrolü bu şekilde oluyor. Evet, bu şekilde videonun sonuna gelmiş oluyoruz. Katılımınız için çok teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır veya farklı bir bakış açısına sahip olmuşsunuzdur bu bilgilerle beraber. Beni desteklemeyi unutmayınız lütfen. Eğer keyif aldıysanız ve gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen like butonuna basmaktan çekinmeyin. Sizin için çok ufak bir hareket ama bizim için çok büyük bir şey. Subscribe olursanız çok çok sevinirim ki kanalımız büyüsün, motive olayım. Daha güzel şeylerle, daha güzel çalışmalarla, daha güzel detaylarla sizlerle tekrar beraber olalım. Yorumda yapın lütfen. Sizin önerdiğiniz şeyler olabilir, farklı bakış açıları olabilir. Onları tartışalım, konuşalım, ben de öğrenmiş olayım. Karşılıklı bir fikir alışverişi şeklinde olsun videolarımız. Siz de bir katkıda bulunmaya çalışın lütfen. Tekrar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.